Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada hepinizin yakından tanıdığı plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor Oygar Aytekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok Bizler teşekkür deyiz, çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Bugün sizlerle meme protezleri üzerine konuşacağız. Silikonlar üzerine konuşacağız. Silikonlar hakkında bilinmesi gerekenlerden biraz bahsedelim mi? Tabii. Şimdi herhangi bir şekilde meme büyütme için gelen hastalara ben defteri açıyorum, renkli kalemlerimi alıyorum. Bizim çocuktan arakladığım renkli kalemleri çizerek anlatıyorum. Çünkü gerçekten yani her ameliyatta aslında olduğu gibi uzun vadeli bir işleme doğru gidiyor hasta. Ama bir de vücuduna yabancı bir cisim girecek. Şimdi buna bağlı olarak hastanın bir takım şeyleri bilmesi lazım diye düşünerekten bir başlıyorum anlatmaya. 1-1,5 saat falan sürüyor. Şimdi ama burada tabii özellikle silikonun kendisiyle ilgili bilmesi gereken şeyler var. Ve her zaman söylediğim gibi hiçbir yöntem mükemmel tabii ki değil. Ama bunlar makul ve iyi yöntemler. Şimdi silikonun kendisiyle ilgili bilmesi gerekenlere girdiğimiz zaman da aslında biraz tarihçesine bile giriyorum hastayla. Şimdi mesela silikon nedir? Silikon yabancı bir cisim. Bir balon, silikonla yapılmış bir balon ve bunun içine bir şeyle doldurmuşsunuz. Havayla da doldurabilirsiniz, suyla da, silikonla da. Şimdi ama tabii havayla doldurulmuyor. Su ile doldurulmuş olan silikonlar var. Bir de işte silikon ile doldurulmuş silikonlar var. Şimdi başa dönecek olursak bu yabancı cisim. Şimdi bu yabancı cismin başına 3 şeyden biri gelecek. Bu saat piline de, kalp piline de olur, işte mide kelepçesine de olur, diş implantına bile olur. Vücut öncelikle bunu istemiyor, onu atmak istiyor. Ama tabii şimdi gömmüşüz bunu. En kolayı buydu, atmak istiyor ama atamıyor. O zaman ikinci ihtimal ya da ikinci seçenek, eriteyim bari ben bunu diyor. Tabii silikonu eritemiyor haliyle. Bu sefer üçüncü seçenek, bunun etrafını bir bağ dokusundan kılıfla sarıyor. Yani içeride hapsediyor, izole ediyor. Şimdi bu bizim istediğimiz bir şey, bir kapsül oluşumu. Çünkü işte mikrobun ona erişimini büyük oranda engelliyor, işte silikonun kaymasını, dönmesini falan engelliyor. Bu iyi bir şey. Ama işte burada bilinmesi gereken yere geliyoruz, uzun dönem komplikasyonu. Bu bağ dokusu kılıfın büzüşmeye meyilli olabilir. Şimdi bu çeşitli çalışmalara göre tabii değişik oranlarda, işte %20-25'lerdeydi ilk çıktığı zaman silikonlar. İşte buna girince tarihçiye de giriyorum biraz. Sebepleri var çünkü. Şimdilerde ama işte %8'ler, binde bilmem kaçlar falan böyle değişik oranlarda, yani çalışmanın yapıldığı yere göre falan değişiyor. Şimdi bu işte başınıza gelebilecek istemediğimiz bir şey. Bunu bir kere hastanın bilmesi lazım. Kapsül kontraktür diye bir şey var. Bunun sebebini maalesef bilmiyoruz. O yüzden de yani buna karşı garanti veren firma da var, vermeyen firma da var. Tabii verirken olmaz demiyor da işte 10 yıl garanti veriyor mesela. Birkaç firma var ömür boyu garanti veriyor ama bu şey gibidir. Çamaşır makinesinin 3 yıl garantisi vardır, 4. yıl bozulur ya. 10-15 yılda genelde görülüyor çünkü kapsül kontraktörü. Şimdi bu dediğim gibi ilk bilmesi gereken şey. İkincisi de eskiden silikon kanser yapmaz derdik. Ben biraz bodozlama böyle dalıyorum hastaya konuşurken. Fakat artık bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyemiyoruz. Bu çok da fazla konuşulmuyor zaten. Ama şu var, evet silikon kendisi gerçekten inert bir yapıdır. Yani herhangi bir dokuyla alışverişe girmez, kimyasal olarak olsun. Fiziksel olarak biraz daha fazla tabii. Şimdi silikonun kimyasal bir etkisi yok ama etrafını saran duvar ile olan sürtünmesine bağlı olarak olduğu düşünülüyor. Bu sürtünmenin yarattığı etkiye yönüne bağlı olarak da işte orada bir anaplastik büyük hücreli lenfomaya sebebiyet verebildiği şimdi düşünülüyor, görülüyor daha doğrusu böyle bir şey. Tabii şimdi oranlara gelecek olursak 10 milyonda 4. Yani Türkiye'de kadın, erkek, çoluk, çombalak herkese silikon takacağız ki 32 kişide bu görülsün. Yani İstanbul'da sokağa çıkmak daha tehlikeli. Bir de tabii çalışmalar devam ediyor. Belki yarın öbür gün diyecekler ki, ha bak işte silikon taktırıp efendim solaryuma girenler de oluyor, atıyorum şimdi. Hani belki böyle bir ilişki çıkacak ama yani bunu hastalara mutlaka söylüyoruz. Hani bu bir yerde kafada olması gereken bir şey. Peki hocam, silikon gelişiminin yöntemleri ve komplikasyonları etkisini anlatabilir misiniz? Tabii.
Şimdi işte tarihçe demiştim ya, şimdi ilk çıkan silikonlar muhtemelen internette herkes görmüştür, böyle deniz anası gibi parlak bir şey. Tabii öyle, hatta silikonlar patlayanlar falan oluyor. Aslında işte patlamıyor. Şimdi ilk çıkan silikonlar parlak yüzeyliydi, içlerinde de sıvı silikon vardı. Patlamayı duymuştuk diye hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir zamanlar hayatımızda. Sızma o aslında. Yani şimdi tiner bir yağdır ama yağlı boyayı çözüyorsunuz ya tinerle. Sızıyor. Yani patlatmadan, çatlatmadan, yırtmadan dışarı çıkıyor. Sızarak duvarından. Fakat artık günümüzdeki silikonlar öyle değil. Şimdi jel silikonlar var. Yani kesseniz bile akmıyor. Şekil verebiliyorsunuz. Artık hani yuvarlak, çünkü sıvıya şekil veremiyorlar. Hepsi yuvarlaktı. Yuvarlak olmayan silikonlar var artık. Daha Anatomik damla silikonlar Tabii var çok değil mi? çok güzel Daha şeklen. doğal Yani olanlar bana var. taksanız yani fark anlamazsınız. Kadın ve erkek bir de öyle diyeyim. Modernli diyorsunuz hocam. O kadar. Yani onlarda artık bir akması, çatlaması, yani patlasa bile sıkıntı yok. Bakıyoruz, hani sıkıntı yaratacak olursa herhangi bir sebebe bağlı olarak değiştirin diyoruz. Ama eskiden ben hatırlıyorum, şimdi asistanken çıkar açarsınız, 10 yıl, 15 yıl geçmiş, o arada işte değiştirmesi tavsiye ediliyor. Artık öyle bir şey yok. Çıkarıyorsunuz, o boş bir balon olmuş o silikon. Erimiş İçerisi vıcık içerisi. vıcık silikon, böyle işte kaşıklarla alıyorsunuz, gazlı bezlerle temizliyorsunuz falan. Artık öyle değil. Teknoloji yani bu konuda da kendini gösterdi diyebiliriz artık aslında. Bir de tabii yüzeyi artık pürüzlü ve buna bağlı olarak kapsül kontraktürü oranları azaldı. Ama şimdi çok pürüzlüler de bu sefer ALCL'yi arttırabiliyor. Evet. Şimdi nano pürüzlüler var. İşte böyle bilim, doğa bir adım gidiyoruz yani. Tabii orada herhalde sürtünmeden dolayı bir inflamasyon gelişiyor. İnflamasyon da uzun bir dönemde kronik zeminde muhtemelen bir lenfoid dönüşme yol açabiliyor anaplastik. Ama şimdi bu aslında birçok hastada var. Belki arada bir şey, tetikleyici bir şey bulunabilir. Belki de genetik faktörlerin de bir takım etkileri olabilir. Belki, tabii. Öyle düşünmek lazım. Biraz yan etkilerinden bahsedelim mi? Yan etkisi tabii ki mutluluk. Yani büyük oranda mutluluk. Şimdi tabii şimdi iki kişi mesela silikon taktırmış, iki kişi yan yana koyduğunuzda muhtemelen farklı yöntemlerle yapılmış olma ihtimalleri çok büyük. Markasına göre, şekline göre, taktığınız seviyeye göre, şimdi hastaya soruyorum nereye takacağımıza karar verelim. Memeye takacağız diyor. Tamam da memede nereye takacağız şimdi? Yani bir 60 farklı şekilde falan yapabilirsiniz silikonu. Şimdi eğer hani bir takım doğru kararlar verilmiş şekilde yapılıyorsa hakikaten sonuç çok güzel oluyor. Neredeyse iz bile olmuyor. Mesela 3 farklı yerden takabilirsiniz. İşte meme başı, meme altı, koltuk altı. Şimdi ben meme başını tercih ediyorum. Şimdi hasta hemen korkuyor, aman Allah'ım meme başım hani çok hassas, acıyacak falan diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Yani neredeyse hiç acımıyor diyebilirim. Ve iz olmuyor galiba değil mi? Neredeyse Başından, hiç iz evet. olmuyor. Bir hastam vardı, kontrole biz böyle bir yıl sonra falan çağırıyoruz kontrole. Unutuyor hasta. Ya takıldığını bile unutuyor. Bütünleşmiş artık. Geldi dedi ki, hocam ben bu ara evlendim. Eşim bilmiyor. O da hani hiç farkına bile fark varmamış. etmemiş. Yani bazen biz bile bakıyoruz. Şimdi bazen üstünden, meme başını alttan kesiyorum ben, bazen üstünden kesiyoruz. Özel bir sebebi oluyor onun. Alttan mı kestik, üstünden mi kestik diye valla baktığım oluyor yani. Biz bile fark edemeyebiliyoruz. O derece, ama tabii ki herkes öyle değil şimdi. Yani %100 garanti vermek mümkün değil. Diyeceğim yan etki, mutluluk, yapılış şekline göre hakikaten o işte süper bir özgüven rekonstrüksiyonu oluyor. Evet. Yani hasta diyor ki mesela, ben diyor banka müdüresiyim. Yani ben istediğime kredi veririm, istemediğime vermem, kapı dışarı ederim falan. Ve özgüvenim yerinde zannediyordum ben diyor. Demek ki değilmiş. Ya da şu an %150 oldu. Hani %100 ise şu an %150 oldu diyor mesela. Gerçekten yani mutluluk büyük bir yan etkisi. Tabii burada özgüvenden bahsettik. Bu izler aslında insanların kafasını çok karıştırıyordu. Bu transformasyon zone var aslında bahsettiğiniz gibi bu meme başının etrafında. Herhalde oraya gizliyoruz biz değil mi? Skarı, izi orayı gizliyoruz. Yani sonuçta düz bir zeminde tabii ki bu skarınız. Ama meme başının kendi iyileşme kapasitesi hani normal deriye göre daha iyi. Evet, ağız için mukozası kadar mükemmel değil ama normal deriye göre daha iyi. Bu bir avantaj. Hani çocuklar bazen dişli çocuk emerken koparır falan, hiç iz kalmadan iyileşir. Diğeri, orada doğal bir leke var, yani meme başı var. Ve orada iz bile kalsa yapabileceğiniz bir şey var. Mesela hani nasıl dudak için kalıcı makyaj yapıyorlar? Kalıcı makyaj yapar gibi biraz beyaz bir çizgi kalmıştır.
koyulaştırıyorsunuz, geçmiş olsun, bitti. Ya da diyelim ki kabarık bir iz oldu. Geri kalan yarısını biraz çizersiniz mesela 6 ay, 1 yıl sonra. Biraz sıkı, ben kabarıklık rahatsız ediyorsa, çünkü yarım daire kesiyoruz. Şimdi gülen adam gibi oluyor tabii kalın eğer olacak olursa. Bu sefer tamamlıyorsunuz, çerçevesi var gibi oluyor. Bu daha doğal karşılanıyor hasta tarafından ve çevresi tarafından. En kolay gizleyebileceği yer, şimdi alttan kesiyorsunuz, bikiniyi giymiş, güneşleniyor, hop bikini kullandığım için biliyorum. Bikini yukarı koyunca o izler tekrar gözüküyor. Bu sefer kız silikon mu taktırdın diyor mesela arkadaşları. Bunlar yok. Ve meme başından mesela korkutulur genelde hasta. Sebebini inanın bilmiyorum niye korkutulur. His kaybı olacak diye. Şimdi his kaybı bu işin zaten doğasında var. 4. ve 5. kaburgaların arasından oraya gelen böyle sinirler var. Ve silikonu nereden takarsanız takın, nereye takarsanız takın, yani seviye olarak o sinir kesilecek. Yani etrafından geçiremeyiz sonuçta silikonu. Ama şimdi cilt sinirleri de var, dermatomlar, ve bunlar büyük oranda hissiyatı devam ettiriyor. Yani nasıl göbeğinizi, omzunuzu kaşıyorsunuz, onun özel bir siniri yok meme başındaki gibi ama hissediyorsunuz. İşte meme başı da öyle. Ve bazı hastalarda işte geriliyor sonuçta silikon takınca, hassasiyetin arttığını bile gördüğümüz oluyor. Meme başından kesmemize rağmen. Diğer korkuttukları şey işte süt veremezsiniz. Meme başı, süt kanalları, arkasında süt bezi. Biz onlara dokunmuyoruz ki. Yani etrafından dolanıyoruz. Onlar yerinde duruyor aslında. Evet. Yani bu iki sebep kesinlikle hani meme başından uzaklaştırıcı sebepler olmamalı. Evet, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Evet efendim, 8'de Sağlık programının bugünkü konuğu plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Oygar Aytekin'le birlikteydik. Kendisiyle bugün meme protezleri, silikonlar üzerine konuştuk. Meme protezlerinin hangi lokasyonlarda takıldığı, yerleştirildiği, meme operasyonlarında kullanılan yöntemlerden bahsettik. Kendisine verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.